Merhaba arkadaşlar. Hazır kış gelmişken böyle angora ipten bir fular çalışması yapmak istedim. Ve çok kolay, herkesin yapabileceği bir model olacak. İpim angora, Alize'nin angora gold ipi. Şöyle renk numarası da şurada yazıyor arkadaşlar. Ve 550 metre 100 gramı. Tığ numaramda 3,5. Tığımı şöyle bir kere doladım. İsterseniz şöyle elinizle de dolayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincirin içine giriyorum ve kilitliyorum. Şöyle minik bir halkamız oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum ve buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sonuna bir tane trabzan yapacağım ama bu kenar noktamız olacak. Buradaki trabzanlarımızı 1, 2, 3'te çıkıyorum. Şuradaki halkanın içine bakın 4 zincir çektik. Önce 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve 3'te çıkarak bir tane daha trabzan yaptık. Yukarı çıkış sayılarımız hep 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Ve bu fular olacağı için arkadaşlar sıkmadan böyle daha rahat rahat yapalım. Tığıma doladım, 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Şu aradaki hemen ilk boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tam şuradaki kelebeğin ortasına giriyorum. Önce 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Tam ortadaki kelebek yaptığımız yani şuraya 2 zincir çekiyoruz. Yani sadece tam ortadaki şöyle iki grubun arasına 2 zincir çekiyorum. Diğer taraftaki aralarda birer zincir olacak. 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu sondaki boşluğun içine de 3 tane trabzanlarımız ikili trabzan arkadaşlar ve yaptığımız dolgularda 3'er tane. Şimdi sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 1, 2, 3'te geri geliyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkacağım. Dört zincir çektim, geri dönüyorum. Hemen ilk boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum.
Bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine 3 tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın şurası orta noktamız. Buradaki boşluğa giriyorum. Önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. Sadece bu orta göbekteki trabzanlar arasında 2 zincir var. Tekrar aynı yere 3 tane trabzan ve bir zincir çekiyorum. Yine boşlukların içine hep üçer tane trabzan. İkide çıkıyorum ama böyle uzatarak çıkıyorum arkadaşlar. Yani sıkı sıkı örmüyorum. 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir. Sondaki boşluğun içine yine 3 tane. Ve sona geldiğimizde bu 3 taneyi yaptıktan sonra bir zincir ve aynı boşluğun içinde 3'te çıkarak bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bakın şu anda görüntümüz şu şekilde. Dört zincir çekip yukarı çıktıktan sonra hemen ilk boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Yine bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. Üç tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki orta noktaya geldim. Önce 3 tane trabzanı tamamlıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Modelimiz sadece 3 tane trabzanlar yaparak boşlukların içine bu şekilde gidiyor. Sadece başına ve sonuna dikkat ederseniz arkadaşlar, yani sonunda mutlaka bir sonraki sırada yapacağımız trabzanların yerini ayarlamamız gerekiyor. Yani şurada bir boşluğumuz olacak. Buradaki boşluğa önce 3 tane yapıyorum. Ve yukarı çıkmadan önce bir zincir, tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içine girerek 1, 2, 3'te çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle geri dönüyorum. Modelimiz bu şekilde gidiyor arkadaşlar. 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektikten sonra hemen ilk boşluğun içine 3 tane trabzan yaparak başlıyoruz. Bütün boşlukların içine 3'er tane, sadece şurada gördüğümüz göbeğin içine 2 tane yapıyoruz ve devam ediyoruz. Sonuna geldiğimiz zaman sondaki boşluğun içine 3 tane trabzan, bir zincir, 3'te çıkarak bir tane daha trabzan yapıp 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. Modelimiz böyle yarım üçgen şeklinde bir motif.
Bu büyüdükçe ister şala çevirebilirsiniz, isterseniz filara. Şimdi yeterli ebat olana kadar bu şekilde devam edelim. Ben biraz daha ördüm. Şöyle bir büyüyünce daha net belli oluyor arkadaşlar. Yapımı şöyle göstermek istedim. Bakın şu ortada tam bir çiftli kelebeğimiz var. Bu şekilde devam ediyor. Bu ortadan ve yanlardan büyüyerek gidiyor. Örgümüz. Ben şimdi ortaya kadar geldim. Açık renkte belki daha net belli olur. Tekrar yapalım. Ortaya tam şu iki göbeğin ortasına, pardon, iki tane trabzanın ortasına üç tane trabzan yaptım. Yine iki zincir çekiyorum. Bakın trabzanlarımı böyle uzun uzun çekiyorum. İki de fakat uzatarak yapıyorum ki yumuşak olsun. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. Bir boyunda duracağı için arkadaşlar çok sıkı sıkı örmeyin. Eğer böyle gevşek öremiyorsanız tığınızı, ben 3,5 kullanıyorum ama mesela 4 ile 4,5'la yapabilirsiniz. Şimdi sonuna kadar bu şekilde üçer tane trabzan yaparak bütün boşluklara gidiyorum. Aralarda bir zincir, sadece ortada yaptığımız trabzanlarda iki tane zincirimiz var. Diğer bütün zincir sayılarımız bir. Yani bu aradaki zincir sayılarımız bir. Sonunu tekrar göstermek istiyorum. Oraya kadar devam edeyim. Sonuna geldiğimiz zaman şu sondaki boşluğun içine mutlaka 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğun içine şöyle uzatarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Yani bunu diğer trabzanlarımız 2'de çıkıyoruz. Buradakini şöyle 1, 2, 3'te çıkıyorum. Burası filarımızın yan kısmı arkadaşlar. Yani buraları çok çektirmesin, yani büzdürmesin. Şöyle dümdüz duracak şekilde olacak. Şimdi yukarı çıkarken 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri dönüyorum. Yine buradaki boşluğun içine yapıyorum 3 tane. Ve şu da kenardaki zincirimiz. Devam ediyorum.
Evet, şalımız veya fularımız bu şekilde büyüyerek devam ediyor. Ben fularımı şöyle şu orta göbekleri sayarak 1, 2, 3 diye şöyle devam ettim. Yani şu sonuna kadar 33 sıra ördüm. Bunu şal yapmak isteyenler bu şekilde büyütebilirler. Şimdi ben bir de santim olarak vermek istiyorum. ...58 santim olmuş arkadaşlar. Hafif de ütüleyince bu 60 santim civarına gelecektir. Fularımız bittikten sonra ütüsünü de yapacağız. Bakın şu şekilde. Evet, şurada ipim bitti, kopardım. Şimdi buradaki ipimizi şöyle bir önce saklayacağız. Eğer şal yapmak isteyenler arkadaşlar ebatına göre 2 veya 3 tane daha ip kullanabilir. Ben buna tam bir tane ip kullandım. Yani püskül yapacak kadar ipi bıraktım. Şöyle ipimizi şuradan geçirdik. Ve kesiyorum. Şimdi fularımızın şurası orta noktası. Şunlar da kenar noktaları. Şimdi ben püsküller hazırladım. Şöyle 2 tane hazırladım. Üçüncüyü de beraber yapacağız. Şöyle. Şöyle ve bir tane de bu uca. Yani 2 kenara ve bir tane de ortaya püskül takacağız. Şimdi püskülün de yapımına geçelim. Kalan ipim de bu kadar zaten. Püskül için ben şöyle bir not defteri gibi bir şey kullanıyorum. Yani bu herhangi bir şey, cep telefonu büyüklüğünde aşağı yukarı öyle bir şeyden, herhangi bir şeyden ölçü alabilirsiniz. Şöyle buraya sarıyorum. Şu yeterlidir. Şuradan ipimi kesiyorum. Ve şimdi bağlamak için de şöyle bir ipi kestim. Ve sardım. Ben yaklaşık 45-50 kere böyle doladım. Bu yeterlidir. Bu püskül ipinize, kalan ipinize göre yani 3'e bölüp şöyle püsküller hazırlayabilirsiniz. Şimdi tam bunun orta noktasından buradaki ipimi geçiriyorum. Şuraya bir düğüm attım. Daha sonra yine ipimi alıyorum. Düğüm attığım yer şurası. Şöyle aşağı yukarı bir parmak kadar bırakıyorum. Ve bu kısma şöyle ipimi 8-10 kere doluyorum.
Ve tekrar buraya düğümleri atıyorum. İpimi kestim. Püskül yapımı çok kolay arkadaşlar. Öyle göründüğü kadar zor bir şey değil. Şimdi buradaki iplerimi de dışarıda kalmasın diye şöyle düğümün yaptığımız sardığımız yerin aşağısından şöyle geçiriyorum. Daha sonra yine orta noktasını buluyorum. Ve ikiye ayırdım. Püskülümüz hazır. Daha sonra da şöyle tutuyorum. Şu kısmını şöyle fazlalıklarını şöyle kesiyorum ki şu uç kısmı tam düzgün dursun. Evet, püskülümüz de hazır. Şimdi dediğim gibi bir bu kenara, bir orta noktasına ve bir de diğer uç tarafına püskül takacağız. Yani 3 tane. Şu ikini beraber takalım. Şu kenarda, hemen şu kenara takmıyorum. Şu arada ki dolgunun tepesine geçirdim. Diğer tarafı da alıyorum. İsterseniz direkt de bağlayabilirsiniz ama ben şöyle şu dolguların içine sabitlemek istiyorum bunu. Yine bu sarkan iplerimizi püskülün içine doğru saklayacağım. Bakın şöyle yapıyorum. Şunun içine doğru çekiyorum. Evet, gördüğünüz gibi uç kısmına şöyle püsküllü taktık. Şimdi aynı şekilde de diğer taraflarına takıyoruz ve fularımız bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.